Değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu sohbetimiz inşallah Uyanış serimize özel bir sohbet olacak. Bu sohbetimiz tüm küresel sözde İslam toplumlarına bir acil çağrıdır. Bir uyanış davetidir ve hazırlık ultimatumudur. Bugün Müslümanların coğrafyası sadece bir ateş çemberinden geçmemekte, hırsın, sömürünün ve hazırlıksızlığın neticesinde adeta bir cehennem ateşinin tam ortasında bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde varlığımızı korumak ve nankörlüğe teslim olmamak için aşağıdaki ilkeleri tüm dünyaya ilan ediyor. Önce Adiyat suresindeki ayetleri takdim ediyorum. Burada açgözlü insanların, güçsüzlerin en değerli varlıklarına, yeraltı kaynaklarına, madenlerine, altın, gümüş, bakır, petrol vesaire gibi değerlerine ve yerüstü kaynaklarına, yani ormanlarına, denizlerine, göllerine, ırmaklarına ve emeklerine, biriktirdiklerine çökecekleri bildirilir. Okuyorum. Soluk soluğa koşanlar, sonra ateş saçanlar, sonra sabahtan baskın yapanlar, derken orada tozu dumana katanlar, sonra bir topluluğun en değerli kaynaklarına, varlıklarına kadar dalanlar, çökenler kanıttır ki kesinlikle insan Rabbine karşı çok nankördür. Bunların yansıması Hac suresinin 39-41. ayetlerinde şöyle ifade edilir, aradan veriyorum. Eğer Allah bir kısım insanları diğer bir kısım ile def edip önlemeseydi, yani kötüleri iyiliklerin gayretiyle önlemeseydi, mutlak surette filiz, tomurcuk, ağaçtaki meyve, toplanmış tahıl, bakliyat, kıraç arazide diken, yapılı bina ne varsa hepsi, tüm alışveriş yerleri, çarşı pazar, tüm salat yani destek yerleri, iş, istihdam ve istihsal yerleri, eğitim öğretim kurumları ve güvenlik merkezleri ve işlerinde Allah'ın ismi bol bol anılan mescitler yerle bir edilirdi. Bu ifadeler Tekasür suresinde ise bu açgözlü insanların dünyayı cehenneme çevirecekleri bildirilir. 3-4'te Tekasür'de kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil, yakında bileceksiniz. Yine kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil, yakında bileceksiniz. Kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil. Eğer ki kesin bilgiyle bilirseniz, çılgınca yanan ateşi kesinlikle görürsünüz. Bir süre sonra onu gözle görürcesine gerçek olarak kesinlikle göreceksiniz. Evet, ve böylece yani bu açgözlülüğün insanları sömürdüğü, dünyayı cehenneme çevirdiği ayetlerde bize net olarak bildirilir. Bunlara karşı da Rabbimiz bu durumlara karşı önlem olarak her zaman hazırlıklı olmamızı emreder. Önce Nisa 71. Ey iman etmiş kişiler! Önleminizi alın. Sonra da onlara karşı ya küçük birlikler halinde sefere çıkın veya topluca sefere çıkın. Ve Enfal 60'da ve siz de gücünüzün yettiği kadar onlara karşı her çeşitten kuvvet biriktirin ve savaş atları hazırlayın
ki onlarla Allah'a düşman olanları, kendi düşmanlarınızı ve Allah'ın bilip de sizin bilmediğiniz bunlardan başka aşağı daha başkalarını adam edersiniz, hizaya getirirsiniz ve Allah yolunda her ne harcarsanız o size kesinlikle ödenir ve siz haksızlığa uğratılmazsınız buyurulmaktadır. Yani bu ayetlerde de şöyle söyleyeyim kısacası stratejik askeri üstünlüğün şart olduğunu bildirir. İlahi emir gereği sadece savunma değil, caydırıcı bir güç biriktirme dönemine de girilmelidir. Ve ayette bahsedilen atlar meselesi vardı da onu da güncellersek ayette geçen at kavramı bugün savunma sanayinde ben en ileri teknolojide İHA'lar, SİHA'lar, füzeler, yapay zeka sistemleri ve stratejik caydırıcılıklardır. Evet, bunların ötesinde Cenab-ı Hakk'ın bize emrettiği, buyurduğu, yol gösterdiği neler var diyecek olursanız, evet, inanç yönünden gruplaşmamak ve parsel parsel ayrılmamak felaketin en büyüğüne düşmemek de var. Evet, Ali İmran suresinin 200'ünde ey iman etmiş kimseler, kurtulmanız, başarı kazanmanız için sabredin ve birbirinizin sabırlı olmasını sağlayın. Birbirinize bağlanın ve Allah'ın koruması altına girin. Yine Ali İmran suresinin 103. ayetinde ve hep birlikte Allah'ın ipine sıkıca sarılın, Allah'ın ipi ile korunun, ayrılmayın ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşmanlar idiniz de Allah kalpleriniz arasında ülfet oluşturdu. Sonra da siz onun nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de oradan sizi o kurtarmıştı. İşte Allah kılavuzlandığınız doğru yolu bulasınız diye ayetlerini, göstergelerini sizin için böyle ortaya koyar. Bir diğer nokta bu konuyla ilgili Yusuf suresi. Yusuf suresindeki olayda da bize 7 yıllık bir stratejik plan öğretilir. Yusuf'un öğretisi uyarınca en az 7 yıllık temel ihtiyaç stokları ve döviz, altın rezervleri hazır bulundurulmalı, ekonomik krizlere karşı bağışıklık kazanılmalıdır. Rabbimizin emri, Rabbimizin bize yol gösterimi böyledir. Bunu uygulamak ise müminlere kalmıştır. Allah'a emanet olun.